O domatesin fiyatı sen daha markete girmeden çok önce çok uzakta belirlendi. Markete giriyorsun, bir domates alıyorsun, kasaya geliyorsun. Fiyat geçen haftadan daha yüksek. Bir şey söylemiyorsun, belki hiç geçiriyorsun, belki yine mi diyorsun içinden ve ödüyorsun. Ama sence bu artış nerede başladı? Tarlada mı? O domates yolda mı pahalandı? Yoksa kasiyer kafasına göre fiyat mı koydu? Cevap üçü de değil. Bu fiyat bir odada alınan kararla başladı. Belki Viyana'da, belki Riyad'da, belki Viyana'da, belki Riyad'da, belki Houston'da petrol borsasında sabahın dördünde. Sen market rafına bakarken o karar çoktan verilmişti. Ve bunu bir kez anladığında market rafına bir daha hiç aynı gözle bakmayacaksın. Bugün sana o zinciri göstereceğim. Nereden başladığını, kaç elden geçtiğini, sana nasıl ulaştığını ve neden bu zincirin son halkası her zaman aynı kişi olduğunu. Yani seni. Domates tarlada yetişir. Bu basit. Herkes biliyor. Ama o domates markete yürüyerek gelmiyor. Tarlada hasat ediliyor, kasalara dolduruluyor, bir kamyona yükleniyor, kamyon yola çıkıyor. Bazen yüzlerce kilometre, bazen gecenin körü ve o kamyon mazotla çalışıyor. Mazot petroldür. Petrol fiyatı yükseldiğinde ne oluyor? Mazot pahalılaşıyor. Mazot pahalılaşınca çiftçinin üretim ve nakliye maliyeti artıyor. Maliyeti artınca ürünün ücreti de artıyor. Taşıma ücreti artınca o domates depoya daha pahalıya geliyor. Depoda fiyatına ekliyor, hale geliyor. Halde tekrar fiyatlanıyor, markete geliyor. Markette tekrar fiyatlanıyor ve sen rafta duruyorsun. Etikete bakıyorsun, geçen haftadan yüksek. Tarladan depoya, depodan hale, halden markete, her halkada küçük küçük bir ekleme. Kimse bağırmıyor, kimse duyuru yapmıyor. Ama rakam büyüyor. Sessizce, adım adım. Ve bu sadece domates için geçerli değil. Portakal, patates, soğan, tavuk, süt, ekmek, aklına ne geliyorsa. Ham maddesi ne olursa olsun taşıma aynı zincirden geçiyor. Ülkenin bir ucundan öbür ucuna giden her ürün bir noktada o kamyona biniyor. O kamyon mazot içiyor. O mazot petrol. Petrol pahalıysa market pahalıdır. Bu denklem değişmiyor. Ama petrolün işi sadece kamyonu yürütmek değil. O domatesin üzerindeki naylon torbayı düşün. O naylon petrokimyadan geliyor. Ham petrolden üretiliyor. Yani ambalaj bile petrole bağlı. Petrol pahalılaşınca naylon pahalılaşıyor. Ambalaj maliyeti artıyor, fiyata yansıyor. Ürünün bekletildiği soğuk depo ne ile çalışıyor? Elektrikle. O elektrik büyük ihtimal doğalgaz ya da kömürle üretiliyor. Doğalgaz fiyatı petrol fiyatıyla iç içe hareket ediyor. Biri yükselince diğeri de yükseliyor. Çoğu zaman birlikte yükseliyor. Markette soğutucu raflar, kasap makineleri, aydınlatma, havalandırma hepsi enerji tüketiyor. O enerji maliyeti marketin genel giderine giriyor. Genel gider artınca fiyatlara yansıtılıyor. Şöyle düşün. Petrol fiyatı bir taş gibi suya düşüyor ve halkalar yayılıyor. Taşıma, ambalaj, enerji, üretim, depolama. Her halka bir öncekinden daha geniş ve en dıştaki halka her zaman aynı yere ulaşılıyor. Sana. Zam sadece pompada kalmıyor. Markete taşıyor, pazara taşıyor, faturana taşıyor, eve taşıyor ve çoğu zaman sessizce geliyor. Fark ettiğinde çok geçmiş olabiliyor. Peki bu zincir nereden başlıyor? Kim başlatıyor? Petrol fiyatını sen belirlemiyorsun, komşun belirlemiyor, hükümet tek başına belirlemiyor. Petrol fiyatını dünya belirliyor ve dünyada 3 şey bu fiyatı hareket ettiriyor. Arz, talep, jeopolitik. Arzı kontrol eden taraf büyük ölçüde OPEC. Yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve diğerleri. Bazı ülkeler bir araya gelip şu kararı alabilir. Bu ay daha az üretelim. Üretim düşünce arz azalıyor. Arz azalınca fiyat yükseliyor. Bu karar bir odada alınıyor ve sen o odada yoksun. Ama kararın etkisi market rafında seni bekliyor. Talep tarafında ise Çin var, Amerika var, Avrupa var. Dünya ekonomisi hızlanınca petrol talebi artıyor. Talep artınca fiyat yükseliyor. Tersine dünya durgunluğa girince talep düşüyor, fiyat iniyor. 2020'de Covid patlak verdiğinde petrol fiyatı tarihin en düşük seviyesine indi. Fabrikalar durdu, uçaklar yere indi. Kimse hareket etmiyordu. Ama bir yıl sonra ekonomi yeniden açıldı. Herkes aynı anda hareket etmek istedi. Arz buna hazır değildi ve fiyatlar fırladı. Bu fırlamanın adı küresel enflasyondu. Ve enflasyon dünyanın her yerinde market raflarına aynı anda yansıdı. Ve bir de savaş faktörü var. 2022'de Rusya Ukrayna'ya girdi. Rusya dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçılarından biridir. Savaş başlayınca Batı ülkeleri Rusya'ya ambargo uyguladı. Rusya'nın enerjisi kesilince Avrupa alternatif aradı. Alternatif enerji daha pahalıydı. Enerji pahalılaşınca üretim maliyetleri arttı. Üretim maliyetleri artınca her şey pahalandı. Ekmek, et, gübre, nakliye. Savaş
Ukrayna'daydı. Ama zamlar Türkiye'deydi, Almanya'daydı, Japonya'daydı. İşte bu yüzden petrol fiyatı sadece ekonomi haberi değil. Siyasi haber, askeri haber, küresel güç mücadelesi haberi. Ve hepsi sonunda aynı yere geliyor. Senin market sepetine. Şimdi sana somut bir örnek anlatayım. Uydurma değil, her hafta yaşanan bir mekanizma. Bir cuma sabahı saat henüz 5. Petrol piyasalarından açıklama geliyor. OPEC toplantısında karar alındı. Üretim kısılıyor. Ham petrol fiyatı yükseldi. Aynı gün öğleden sonra Ankara'nın dışında küçük bir nakliye firması. Firma sahibi masada hesap yapıyor. Sefer başına yakıt maliyeti arttı. Artık aynı fiyat çalışması mümkün değil. Bir sonraki seferden itibaren taşıma ücretini güncelliyor. Fazla düşünmüyor, seçeneği yok. Ertesi gün İstanbul'da bir hal. Komisyoncu telefonda konuşuyor. Taşıma zamlandı, ben de fiyatı revize etmek zorundayım. Alıcı itiraz ediyor, uzun sürmüyor. Piyasa böyle kabul ediliyor. 2 gün sonra bir market zincirinin satın alma departmanı. Kimse özel toplantı yapmıyor. Sistem otomatik güncellendi. Tedarikçi fiyatı değişti, raf fiyatı değişti. Algoritma halletti. Hafta sonu sen markete giriyorsun. Domatesin fiyatı geçen haftadan yüksek. Sormuyorsun neden. Zaten yanıt veren yok. Ödüyorsun. Ama o fiyat değişimi 5 günde 4 farklı elden geçti. 4 farklı karar noktası, 4 farklı maliyet aktarımı. Hiçbiri senin cebini düşünmedi. Hepsi kendi maliyetini bir sonrakine devretti. Ve zincirin sonunda sen varsın. Her zaman sen. Şimdi sana çok duyduğum bir cümleyi söyleyeyim. Ben arabaya binmiyorum. Petrol beni ilgilendirmez. Ben hep 50 liralık alıyorum. Bu cümle kulağa mantıklı geliyor. Ama temelden yanlış. Sabah yediğin ekmeği düşün. O un bir fabrikada üretildi. O buğday tarladan geldi. O tarla traktörle işlendi. O un kamyonla fabrikaya taşındı. O ekmek araçla markete geldi. Sen arabaya binmesen de o ekmek binmiş defalarca. Sırtındaki tişörtü düşün. Bu daha karmaşık. Pamuk tarlasından çıktı, ipliğe döndü, fabrikada işlendi, boyandı, dikildi, paketlendi, bir konteynere yüklendi. O konteyner gemide okyanusları geçti. Gemi ağır yakıtla çalışır. Ham petrolün en ucuzu, en kirli türü. Sonra limana yanaştı, kamyona yüklendi, depoya geldi, sonra sana geldi. O tişört sana ulaşmadan önce dünyanın yarısını dolaştı. Her kilometre bir maliyet, her maliyet fiyata eklendi. Petrol zincirinden geçmemiş, sana ulaşmış tek bir ürün göster bana. Sadece bir tane. Bulamazsın. Çünkü modern ekonomide üretilen, taşınan, paketlenen her şey bir noktada o zincire dokunuyor. Petrol pahalıysa hayat pahalıdır. Bu siyasi bir cümle değil. Bu bir maliyet gerçeği. Şimdiye kadar anlattığım şey küresel bir hikaye. Ama şimdi sana Türkiye'ye özel bir şey göstereceğim. Çünkü senin cebinden çıkan para sadece küresel piyasaları değil, bir de kur tablosuna takılıyor. Türkiye ihtiyaç duyduğu petrolün yaklaşık %80'ini dışarıdan satın alıyor. Gabar başta olmak üzere son yıllarda bulunan sahalarla yerli üretim artıyor. Bu gerçekten önemli bir adım. Ama geriye kalan %80 hala ithal. Ve o ithalat dolarla yapılıyor. İşte burada ikinci darbe geliyor. Petrol uluslararası piyasada dolarla alınıp satılıyor. Türkiye petrol almak istediğinde dolar ödemek zorunda. Dolar pahalandığında aynı miktarda petrol için çok daha fazla lira gerekiyor. Şöyle düşün. Petrol fiyatı dünyada değişmedi. Aynı fiyat ama dolar %20 değer kazandı. Senin için o petrolün lira cinsinden maliyeti otomatik olarak %20 arttı. Dünyada hiçbir şey değişmedi. Sadece kur değişti. Ve fark doğrudan senin cebinden çıktı. Bu çift darbe demek. Petrol dünyada pahalılaştı, birinci darbe. Dolar yükseldi, ikinci darbe. İkisi aynı anda geldiğinde Türkiye'nin enerji faturası katlanarak büyüyor. O faturaya taşımaya, üretime, ambalaja, depolamaya yansıyor. Ve sonunda sana geliyor. 2021-2023 yılları arasında Türkiye bu ikisi aynı anda yaşandı. Küresel enerji krizi petrolü pahalılaştırdı. Döviz kuru tarihi rekorlara ulaştı ve market rafları ikisini birden taşıdı. Tek başına petrol zamlanmış olsaydı bu kadar sert hissedilmezdi. Tek başına kur yükselseydi bu kadar derin olmazdı. Ama ikisi birlikte gelince zincirin en sonundaki kişi, yani sen, ikisinin de bedelini tek başına ödedin. Gabar keşfi, Karadeniz'deki doğalgaz sahası, artan yerli üretim, bunlar bu denklemi değiştirme potansiyeli taşıyan adımlar. Ama o süreç uzun. Şu an hala o zincirin içindesin ve zincir seni görünce durmuyor. Bu zincirin sonunda hep aynı kişi duruyor. Sen. Pompada görmüyorsun, market rafında görüyorsun, faturanda görüyorsun, alışveriş sepetinde görüyorsun. Ama hepsi aynı yerden geliyor, aynı zincirden. Bu kanalda tam olarak bunu konuşacağız. Bu zincirlerin nasıl çalıştığını, neden böyle kurulduğunu ve en önemlisi bu zinciri bireysel olarak nasıl kırabileceğini. Çözüm var. Ama önce sistemi anlamak lazım. Kaçırmak istemiyorsan abone ol. Bir sonraki videoda görüşürüz.